boyunca hiç durmadan gözümüzle görmediğimiz ancak bazen hissedebildiğimiz birçok zararlı uyarıcı frekansların etkisindeyiz. Televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar, Wi-Fi antenlerinden yayılan frekanslar uykuya geçmeyi zorlaştırmakta, uyurken bile zihnimizi bloke etmekte, yaratıcı düşünme seviyesi olan alfa frekansını geçmemize engel olmaktadır. 24 saat durmaksızın etkisi altında kaldığımız, hatta bombardımana tutulduğumuz çevreden gelen bu zararlı frekanslar nedeniyle zihinsel enerjimiz bir türlü toplanamamakta, durmadan dağılmaktadır. Herhangi bir konuda dikkat toplamak zorlaşmaktadır. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren her an her şey için karar vermek zorundayız. Yaşamamız gereken karmik ilişkilerimiz var elbette. Ancak bunun dışında zihnimizi durmadan meşgul eden, bir türlü rahat bırakmayan zararlı parazit frekanslar bizim düşüncelerimize müdahale ediyor. Sağlıklı kararlar vermemizi zorlaştırıyor. Bu zararlı elektromanyetik frekanslardan elbette ki sadece insanlar etkilenmiyor. Hayvanlar, bitkiler, yani bütün canlılar etkileniyor. Teknoloji bir yandan bazı durumlarda hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünürken, öte yandan yaratılışımızdan gelen asıl yeteneklerimizi görmemize engel olmakta ve köreltmektedir. Zihnimiz durup düşünmeye fırsat verilmeyecek şekilde durmadan çeşitli sorunlarla meşgul edilmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlarda yaşadığımız ortamda kendimizi bu frekanslardan korumanın en iyi yollarından birisi organitlerdir. Literatüre göre 1930'lu yıllarda Dr. Wilhelm Reich, evrensel yaşam enerjisinin varlığını bilimsel bir metotla keşfetmiş ve yaptığı araştırmalar sonucunda ilk orgoniti geliştirmiş. Yine literatüre göre orgonitler içinde bulunan ortamdaki hava ve suda bulunan zararlı frekanslardan dolayı bozulmuş moleküler yapıyı dengeler, düzene sokar. Bir bardak suyun yanına konulduğunda su canlanır, alkali hale gelir. Elektronik eşyalardan yayılan zararlı enerjileri etkisiz bırakır. %70'ten fazlasının su olduğu belirtilen vücudumuzdaki hücrelerdeki enerjiyi dengeler. Frekansın dengede olması zihnin alfa frekansında çalışmasını sağlar. Zihin alfa frekansındayken kişi kolay odaklanır, rahat düşünür, yaratıcı düşünce ortaya çıkar ve unutkanlık azalır. Daha önce hazırladığım Saggestopedia süper öğrenme videosunda alfa frekansının öğrenmede nasıl mucizeler yarattığından bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Organitin olduğu ortamda zihin birdenbire rahatlar. Çünkü zararlı parazit frekanslar organit tarafından dönüştürülür. Ortam temizlenir, zihin sakinleşir, dikkati toplamak kolaylaşır. Kişi çevreden gelen negatif enerjilere karşı daha dayanıklı olduğunu hisseder. Organitin olduğu ortamda ortalama 2 hafta içinde çiçeklerin canlandığı görülür. Yatak odasına konulduğunda iyi ve kaliteli bir uyku sağlar. Zararlı frekanslardan arındırılmış ortam evdeki bütün canlıları etkiler. Hatta apartmandakileri ve hatta sokağınızdakileri. Organitin etki alanı ile ilgili yapılmış deneyler vardır. Organit, bulunduğu ortamdaki negatif elektromanyetik enerjileri çeken, bunları pozitife dönüştüren ve tekrar dışarı veren bir makinedir. Organit, içine konan maddelerin etkileşimleri sayesinde durmaksızın çalışır. Organitin çalışması için en gerekli malzeme kuvars kristalidir. Ayrıca organik ve inorganik malzemeler, metal talaşlar ve doğal taşlar gereklidir. Bütün bu malzemelerin enerjiyi çeken ve dönüştüren bir makine haline gelebilmesi için piezoelektrik etkisinin oluşturulduğu bir ortam gereklidir. Bunun için reçineden faydalanılır. Reçine, içine konan maddeleri sıkıştırıp belli bir basınç sağlar. Tesla bobini şeklinde hazırlanan kuvars kristali, metal talaşlar, doğal taşlar ve organik ve inorganik maddeler reçinenin içinde sıkıştırılır, hapsedilir. Reçine, karbon temelli organik bir malzemedir. Enerjiyi çeker. Kuvars kristali enerjiyi toplar, dengeler, düzenler, dönüştürür. Metal talaşlar bu dengelenmiş enerjinin dışarı yayılmasını sağlar. Organitin içine ametist, selenit, sitrin, kaplan gözü, turmalin, akik, turkuaz gibi yarı değerli doğal taşlar ve deniz kabuğu, deniz kumu, renklendiriciler vesaire gibi malzemeler de konulabilir. Kuvars kristali ortamdaki özellikle cep telefonları, bilgisayarlar, Wi-Fi antenleri gibi zararlı manyetik ve negatif enerjileri toplar, düzenler, dönüştürür.
Organit çeşitli şekillerde yapılabilir. Çantada taşınabilir şeklinden tutun, kolye, bardak altlığı gibi farklı şekillerde yapılan organitler vardır. Ancak piramit şeklinde yapılan organitin ortamdaki zararlı radyasyon ve 5G'den kaynaklı zararlı frekanslara karşı daha geniş alanlarda koruyucu olduğu belirtilmektedir. İnternetten araştırıp daha farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir şekilde organit edinip evinizde veya çantanızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Birçok zararlı etkilere maruz bırakıldığımız kesin olan bu günlerde eminim çok faydasını göreceksiniz. Umarım videoyu beğenir, paylaşır, kanalıma abone olursunuz.